Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Cinsellikle ilgili konuşacağız bu videomda. Hepimizin çok merak ettiği ten uyumu. Yani şimdi ten uyumu ne demek? Cinsellikte ten uyumunu nasıl anlarız? Kiminle ten uyumumuz var? Şimdi sen diyorsan ki ben cinsellikten tad alamıyorum. Aslında çok güzel bir karım var ama ben mutlu değilim. Aslında bir cinsel sorunumuz da yok ama yani eşim bana çekici gelmiyor. Aslında çirkin kadınlardan hoşlandığım gibi bir çekim hissedemiyorum diyorsan aslında burada bir ten uyumu ile ilgili sorun olduğunu söyleyebiliriz. Efendim, sağlıklı bir cinsel yaşam için, mutlu bir cinsel yaşam için ten uyumu önemli. Çünkü ten uyumu kişilerin birbirine çekim hissetmesini sağlar. Güzel duygular hissettirir. Neşe verir, mutluluk verir, cinsel isteği arttırır. Ten uyumu bir çiftin arasında varsa onların cinsel yaşamı da daha keyifli hale gelir. Ten uyumu aslında şöyle demek, ona dokunmaya karşı böyle karşı koyulamaz bir istek duyuyorsun. Bunun sebebi ne peki vücudumuzda? Hormonlar, feromonlar, bilinçaltı süreçlerimiz, psikolojik dinamikler, bunların hepsi ten uyumunu etkileyen şeyler ve kişinin arasındaki çekime neden olan bir durum. Kişinin teninin rengi hoşuna gider, kokusu hoşuna gider, işte tenine dokunmanın verdiği his hoşuna gider. Hatta tadı, dokusu, kokusu, bunların hepsi çekici hissetmenize neden olan şeylerdir. Aranızdaki çekimin olduğunu gösterir. Peki ten uyumuna bağlı bazı özellikler de var. Çok da böyle fazla madde sayacağım size hatta. Birincisi bir kere aranızda bir ten uyumu, cinsel çekim varsa bu bir bağımlılık da yaratıyor. Bırakamıyorsunuz. Hasta edebiliyor, bağımlı hale getirebiliyor. Tarif edilmesi aslında çok daha zor bir şey ama bunu bir kere deneyimlediyseniz zaten ne olduğunu az çok bilirsiniz. Bu sosyal bir olgudur da aynı zamanda. Farklı bir boyutta cinsel iletişim yaşamanıza neden olur. Dokunduğunuz kişinin aynı tenden mi yaratıldık gibi bir düşünce hatta aklınıza gelir. Ve bu ten uyumu olmadığında ikili ilişkinin gidişatını ne yazık ki olumsuz etkiler. Partnerine karşı çekimin var mı? Bir kere ona böyle olur olmaz zamanlarda dokunma ihtiyacı hissedersin. İsteği duyarsın. Aslında güzellikle ya da yakışıklılıkla çok da bağlantısı yok bunun. Yani çok güzel bir kadındır eşin, partnerin ya da çok yakışıklı bir adamdır partnerin. Ama dokunmak istemezsen aranızda bir çekim yoktur diyebiliriz. Bu çekim aşkı, şehvetli, cazibeyi ve kaçınılmaz kılar mı? Kılar. Ve bu aslında böyle içten gelen bir şeydir. Feromonların etkisiyle olur. Bir başkasına aşık olabilirsin ama zorla ten uyumu yaşayamazsın. Yani kendini zorladığında bir ten uyumu elde edemezsin. Kişilerin daha özgüvenli hissetmesini sağlar, coşkulu olmasını sağlar, mutlu olmasını sağlar ve bu ten uyumu zamanla da büyür, çoğalır. Coşkusu artar. Sizin cinsel isteğinizi arttırır. Cinsel anılarınızı arttırır. Daha doyumlu bir cinsel temas içinde olmanızı sağlar. Çok tuhaftır, dinlendirici de bir etkisi var. Yani o dokunmanın sizin aynı tenden yaratılmış gibi düşündüğünüz kişiye dokunmanın böyle dinlendirici bir etkisi de var. Kısacası ten uyumu yakaladığınız ilişkilerde sağlıklı ve daha uzun soluklu bir cinsel yaşam, bir evlilik olayı yaşarsınız. Şimdi feromonların ten uyumunda etkisi var. Bunun haricinde bizim duygularımız, düşüncelerimiz, alışkanlıklarımız, yetiştirme tarzımız, daha birçok şey de aslında ten uyumunu etkileyebiliyor mu? Etkiliyor. Her insanın teni tıpkı parmak izi gibi farklı bir etki yaratabiliyor. Şimdi feromonları keşfetmişler. Feromonlar bu aslında biyolojik süreçte diğer canlılarda da var. Çiftleşme döneminde bir başka canlının kokusunu hissedebildiği moleküllerdir. Aynı zamanda bu zerrecikler böyle aşkı da kontrol ediyor. Havayla koklandığı zaman bir ten haberleşmesi oluyor. Hatta buna böyle uzmanlar şöyle demişler ten uyumuna, aşkın kokusu. Bu ruh hali ve davranış şekillerine göre de tabii kişilerin değişiklik olabiliyor. Özellikle kadınların bu yumurtlama dönemi, ovülasyon dönemi, hani çiftleşmeye meyilli biyolojik süreçte biz evrimsel canlılarız, üremeye motive canlılarız. O ovülasyon dönemi, yumurtlamanın olduğu dönemde feromonlar çok daha yoğun salgılanıyor ve o dönem kadın hem kendini daha çekici hissediyor hem de partneri tarafından daha çekici hissedilebiliyor. İnsanlarda olduğu kadar pek çok canlıda da işte yengeçlerde de var, kraliçe arıda da var, işte köpeklerde de var. Hani böyle izini bırakmak, kokularını bırakmak, üremeler için de gerekli bir süreç gibi bakabiliriz. İnsanoğlunun feromonlarla ilgili
sadece çekim değil, başka etkileri de olduğunu görmüşler. Mesela işte erkekler yalnız yaşıyorsa, partneri yoksa işte testosteronu belki de azaldığı için daha geç saçları ve sakalları çıkıyor. Ya da aynı evi paylaşan arkadaşların, kadınların adetleri aynı zamana geliyor gibi benzer davranışlar da var. Biyolojik süreçte feromonlar cinsel çekimin de göstergesi. Hatta biz insanoğlunun farklı genetikte daha güçlü canlılar çıkarmak için farklı feromonları çeken genetik bireyleri daha çekici bulduğumuz ve o noktada türümüzü genişletmek için farklı genetik kodlarda canlılar üretmek için o kişileri çekici bulup evlendiğimize dair de çalışmalar var mı? Evet, var. Zorlamayla oluşmaz dedik. Çekici kokuları bedenimiz algılar dedik. Peki bir kere oluşmuş ten uyumu zamanla biter mi? Kaybedilir mi? Evet, zamanla kaybedilebiliyor. Heyecanlarını kaybetmişlerse, aşkta tutkuyu kaybetmişlerse, monoton gidiyorsa ilişkileri, işte aynı duyguları yaşamak için ne yazık ki farklı ilişkilere yönelebiliyorlar. Yasak ilişkilerin yakalanma korkusuyla yapılan o sahte heyecan hissiyle eşlerine karşı sadakatsiz davranabiliyorlar ve ne yazık ki işte bu ten uyumunu bu noktada kaybedebiliyorlar. Şimdi eğer bir monoton ilişkiniz varsa yasak olan, gizli olan, ulaşılmaz olan size çekici gelir. Yasak olan daha cazip geliyor olsa da ilişkilerinizde, monoton giden ilişkilerinizde, evde şehvet bittiyse bunu tekrar yaşamanız mümkün. Bununla ilgili zaten farklı videolar çekeceğim. Hatta çektiğim videolar da var. Onlardan arkadaşlarım paylaşır. Oradan alabilirsiniz. Çift olarak monotonlaşan ilişkilerinizi canlandırmak için daha önce çektiğim videolardan arkadaşlarım paylaşır ama birazcık ufacık ne diyebiliriz? Evdeki biten şehveti canlandırmak için ne yapabilirsiniz? Yeniliklere açık olmanız gerekiyor. Cinsel yaşamınızı renklendirmeniz gerekiyor. Farklı ortamlar, farklı mekanlar, farklı kokular, cinsel aşk oyunları, sexting, ulaşılmazlık fantazileri gibi birbirinizle paylaştığınız bu fantaziler o sıkıcı giden cinsel yaşamınızı yeniden canlandırabilir. Bu noktada daha önceki çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Bir kadının ya da bir erkeğin eşine dokunmasını istememek ya da karşı taraf partnerde bir güvensizlik oluşturabiliyor. Erkek karısına dokunmadığında, ki kadın böyle daha dokunsal bir canlıdır, dokunulmayı ister, teması ister. Kadında cinsel isteksizliğe ve özgüven problemlerine neden olur. Temas azalmaya başladıkça da çiftin arasındaki problem artmaya başlar. İşte bu noktaya geldiyseniz mutlaka bir uzmandan, bir cinsel terapistten destek alma zamanınız gelmiştir demektir. Ten uyumunuzu kaybettiniz. Sizin aranızda bu sorun yaratır mı? Ciddi anlamda etkileri var. Eğer cinsel hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar ve ten uyumunu kaybettiyseniz uzun süreli ve sağlıklı bir cinsel yaşamınızın olması zorlaşacak. Bununla ilgili araştırmalar cinsel hayatın ve mutlu, keyifli, doyumlu cinsel hayatın evliliğe katkısı %70'lerde. Ten uyumu bazı kadınlarda ya da bazı çiftlerde işte ilk gece korkusu varsa, performans kaygısı, performans anksiyetesi, vajinismus gibi problemler kaldığı zaman, işte böyle sorunlarla karşılaşıldığı zaman ten uyumu yaşayan çiftlerde bizim tedavi noktasında yardımımız çok daha kolay olabiliyor. Eğer böyle bir sorununuz varsa ve aranızda da bir tensel çekim varsa sorun büyümeden mutlaka terapistlerin kapısını çalmanızı istiyoruz. Aşkı ten uyumuyla nasıl bağdaştıracağız? Evet, ilişkilerin ilk başında olan o cinsel çekim, tutku, şehvet, aşk dediğimiz şey var ya, onu böyle görmeden duramamak, onu aramamadan duramamak, işte onu düşünmeden duramamak. Evet, tensel uyumun bir göstergesi olsa da aşk bitip de kendini böyle sevgiye bıraktığı zaman o tensel uyum devam ediyor. Aşk bitti, bizim ten uyumumuz bitti diye düşünmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Onun için de aranızdaki çift ilişkisine, aranızdaki bağa odaklanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Ten uyumu diye bir şey var mıymış? Evet, varmış. Her ne kadar böyle biz konuşuyor olsak da işte ten uyumunu yakalayamadım, elektrik alamadım. Aslında bu bizim feromonlarımızla, hormonlarımızla farklı genetik türde canlılar yaratmak için içimize konulmuş biyolojik işaretler ve ten uyumunun olduğu bir çift ilişkisi de sağlıklı cinsel yaşamında bir parçası oluyor. Ondan dolayı da ten uyumu yaşadığınız ilişkilerde daha mutlu olabileceğinizi bilerek çift ilişkilerine önem verin diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil işaretini tıklayıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın efendim. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam dilerim. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.